Herkese selamlar. Arkadaşlar benim kanaatimce 2024 yılının en iyi animasyon filmini sizlere tanıtacağım ve bir tık da olsa hikayesini anlatmaya çalışacağım. Vahşi Robot olarak 8 Kasım'da bizleri karşılayan bu animasyonu izledikten sonra yeri geldiğinde duygulandığım, güldüğüm ve hatta ağladığım noktalar dahi oldu. Kısaca özetlemek gerekirse bir robotun yaşam ve döngüsel hikayesini anlatırken aslında bir annenin geçirdiği evreleri ve bu annelik rolünde yaptığı fedakarlıkları, katlandığı acıları bizlere yansıtan bir animasyon. Kısaca hepimizi duygulandırabilecek düzeyde olan evreyi bizlere anlatıyor. Evet arkadaşlar, ben Masalcı Dede. Uzun süredir yoktum ve geri geldim. Ve bu videoda da kısaca Vahşi Robot'un hikayesini anlatacağım. Dünya her zaman olduğu gibi boku yemiş ve tamamıyla sular altında kalmış durumda. Şehirler, köprüler, her şey sular altında. Benim tahminimce küresel ısınmayla beraber buzullar erimiş ve vahşi doğanın çoğu sular altında kalmış. Hayvan nesli büyük ölçüde tükenmiş. İnsanlar ise küçücük yerlere sığınmak zorunda kalmış. Ancak bunun akabinde teknolojinin gelişmesiyle birçok kubbe ve yaşam alanı da inşa etmiş. Bu yaşam alanlarının inşaatına katkı sağlayan ise Dynamic adındaki robotlar. Evet, bizim robotumuz da işte bu noktada bizim hikayemizin ana karakteri olan Rose üzerinden işlenmekte. Rose bizim ana karakterimiz. Bunun yanında ana karakterinin yardımcıları olan ve özellikle bu konuyu tetikleyen iki karakter daha var. Biri Fink, diğeri ise Parlak Gaga adındaki küçük kaz yavrusu. Şimdi olayın en başından başlamakta fayda var. Dediğim gibi dünya tamamıyla mahvolmuş durumda ve aniden bulutların arasından bir cisim düşer. Bu cismin içinden bizim robotumuz yani Rose çıkar. Rose yardımcı robot olarak insanlığa tasarlanmış çok gelişmiş bir varlık. Ancak adaya geliş sebebi belli değil. Çünkü onu çağıran şeyin ne olduğunu bilmiyor. Evet, bu hikaye tamamıyla bir adada geçmekte ve birçok canlının yaşadığı insanlardan uzak hatta unutulmuş bir adada diyebiliriz. Belki de daha önceleri normal bir yerde bilemiyoruz. Neyse, Rose düştükten sonra ortama adapte olmaya çalışıyor. Hayvanları anlamaya çalışıyor. Fakat bünyesinde barındırdığı diller onlarla iletişime geçmekte ona yardımcı olmuyor. Bu sebeple Rose kendi kendini geliştirerek günlerce, haftalarca onların dilini öğrenmek için kendini gözlem moduna alıyor. Tüm bunlar gerçekleştikten sonra artık hayvanları anlayabilen, onlarla konuşabilen bir robot haline geliyor. Onlarla iletişim kuruyor ancak o diğer varlıklar tarafından hor görülüyor ve hiçbir zaman benimsenmiyor. Gel zaman git zaman tüm bunlar yaşanırken karşılaştığı ayıyla kavga ettiği esnada dengesini kaybedip uçurumdan aşağı yuvarlanır. Ancak birden düştüğü yere baktığında bir kaz yuvasının üzerine düşmüştür ve kaz anne ölmüştür. İçerisinde ise kırılmış olan bir adet yumurta vardır. Tüm bunları gözlemlemeye çalışırken bir de sağlam yumurta görür. Kendine görev edinen bu robot kaz yumurtasını alır ve onu nasıl yetiştirebileceğini düşünmeye başlar ve tam o esnada kaz yumurtası çatlar ve içerisinden bizim minik kahramanımız ortaya çıkar. Bu noktadan sonra Rose'un görevi ona annelik etmektir. Fakat ilk başlarda ne yapacağını bilemez. Bu noktada yardımcı karakterlerden biri olan 7 tane çocuğu olan bir hayvan ona nasıl annelik yapması gerektiğini ve görev tanımlarını söyler. Tüm bu bilgiler ışığında kendine görev bilinci edinen ve ne yapacağını artık bilen Rose, onu yetiştirecek, yüzmeyi öğretecek ve en sonunda uçmasını sağlayacak. Çünkü kazlar eğer uçamazsa sonbaharın gelmesiyle kışın donarak ölecektir. Ve bu da müşterileri memnun etmek için tasarlanmış bir robot için büyük bir problemdir. Evet, teorik olarak Rose aslında ona bir müşteri gözüyle bakıyor ve onu memnun edebilmek için çalışıyor. Bu hikayenin hemen sonrasında bizim ana karakterlerimizin hikayesine dahil olan Fink adındaki tilki onu yemeye çalışır. Ancak Rose bu durumu engeller. Sonraları bu üçlü tüm ana hikayenin hatlarını oluşturmaya çalışır.
Başlarda tilki onu kullanmaya çalışır, yani Rose'u. Çünkü Rose annelik nasıl yapılır, bir bebek nasıl yetiştirilir, hayvanlarla nasıl adapte olunur bilmiyor. Haliyle de Fink onun için büyük bir nimet. Ancak tilki çok kurnaz ve Rose'un bu durumunu kullanarak ilk önce kendi beslenmesini düşünerek bunu kullanmakta. Gel zaman git zaman bu üçlü üç sıkı dost haline gelir. Bir nevi tilki baba, Rose anne, parlak gaga ise çocuk rolüyle bizleri karşılar. Rose ve Fink, yani tilki, parlak gagayı yetiştirmeye çalışır. Ona bir isim verirler. İlk önce yapmaları gereken bir ev inşa etmektir. Çünkü yuva olmadan hiçbir şeyin anlamı yoktur ve en temelden başlamaları gerekir. Tabi teorik olarak bu yuvayı yapan kişi, daha doğrusu yaptırtan kişi Fink. Çünkü kendi rahatına düşkün, kurnaz bir yaratık. Ancak arka planında tilkinin de bazı bilgilerini ediniyoruz. Çünkü tilki daha önce anne sevgisi görmemiş, baba sevgisi görmemiş ve sürekli hayvanlar tarafından nefret edilen, arkadaşı olmayan bir yaratık olarak yalnız başına hayatını sürdürmüş. Rose'un gelmesiyle beraber bu anne boşluğu, bir nevi sevgi boşluğu doldurulmuş oldu. Zaten özellikle Rose kendini kapatırken tilkinin ona sokulmasının temel sebebi anne şefkatinin ve sevgiden mahrum olmasından dolayı bunu ondan temin etmek için. Zaman birbirini kovalarken Fink, parlak gaga ve Rose bizim küçük kaz yavrusunu yüzmeyi ve en sonunda uçmayı dahi öğretir. Başlarda çok büyük zorluklarla başa çıkar. Çünkü büyütme esnasında robot tarafından yetiştirilen parlak gaga, arkadaşları, hatta hemcinsleri olan, aynı ırka mensup olan yaratıklar tarafından bile red edilir. Ona bir ucube gözüyle bakılır. Çünkü doğasından aykırı hareketler ve konuşmalar sergileyen bu küçük kaz yavrusu kendi ortamına adapte olamaz. Rose bir anne edasıyla çevresindeki herkesle iletişim kurarak, hatta yırtıcılarla bile iletişim kurarak ona uçmayı öğretsinler diye yardım ister. Zaman hızla akıp geçerken haftalar ayları, aylar ise iklimleri artık kovalamaya başlar. Kış gelmek üzeredir. Yardımını istediği Şahin vasıtasıyla uçmayı öğrenen kaz artık göç için hazırdır. Başlarda onu göndermek istemez. Çünkü bir nevi zaman içerisinde kendi programının üzerine çıkarak duygular geliştirmiş ve gerçek anlamda bir anne edasıyla ona sevgi beslemiştir. Haliyle sevgi beslemiş bir robotun, daha doğrusu böyle bir duygu geliştiren robotun diğer duyguları da geliştirmesi olağandır. Parlak Gaga'nın gitmesini istemiyor çünkü endişeleniyor. Onun başına gelebilecek herhangi bir şeyden korkuyor. Korku, sevgi, heyecan ve daha birçok duygunun gelişmesiyle beraber anneliğin vermiş olduğu o sorumluluk bilinciyle beraber yavrusundan endişe duyuyor. Haliyle kış artık gelmiş, Parlak Gaga diğer kazlarla beraber uçmuş ve göç etmiştir. Fakat kış diğer zamanlarının en kötüsü şeklindeydi. Bütün hayvanlar donmak üzereydi. Tilki bile şahsi iline girdikten sonra o kadar soğuk altlara işlemiş ki Rose'un yanına gelerek orada ısınmaya çalışmıştır. Rose birden uyanır ve durumun ehemmiyetinin farkına varır. Fink'le konuştuktan sonra diğer hayvanlar da ne durumda diye merak eder ve onları kurtarabilmek için hepsinin yuvasına girerek tek tek hepsini alır. Fakat bu esnada gücü tükenmek üzeredir. Çünkü yukarıdan düşerken ana güç kaynağı hasar görmüş, sadece güneş pilleriyle kendini idame ettirmektedir. Haliyle kış vakti geldiğinden dolayı da herhangi bir güneş enerjisini temin edemediği için de gücü hızla tükenmektedir. Bütün hayvanları bir nevi Nuh'un gemisi misali oraya toplamıştı. Fakat bütün hayvanlar, daha doğrusu avcı ve av olan hayvanlar bir arada olduğundan kargaşa hakim oldu. Fakat Rose son dakikalarında onlara kısa süreliğine bir ateşkes isteğinde bulundu. En azından kış geçene kadar ve yavaş yavaş gözlerini kapadı. Açıkçası arkadaşlar ben filmi 3 boyutlu olarak izledim. Yani bu sahnede o 3 boyutlu gözlüğün altından gözyaşlarım akıyordu yani. Çünkü bilmiyorum, bu tarz şeyler beni çok etkiliyor. Yani Rose'un o anki ölümü ne bileyim beni çok derinden etkiledi ve böylelikle Rose öldü. Tüm hayvanlar
onun etrafında toplanarak sanki son anlarında onunla beraber olmak için yanına sokulmuştur. Bu sahnenin ardından ben filmin bittiğini zannettim fakat bitmemiş. Güneşin gelmesiyle birlikte Rose enerjisini tekrar toplamış ve hayata geri dönmüştür. Bunun akabinde tabi bazı olaylar da gerçekleşiyor fakat ben sizlere bunları anlatmayacağım. Ya benim için en önemli olay o kubbenin inşa edilmesi, kazın uçması, kışın gelmesi, bütün hayvanların zaman içerisinde Rose tarafından oraya toplanması ve Rose'un orada ölmesi. Yani bu zamana kadar hep Instagram'larda ben onları görmüştüm ve sırf bu yüzden izlemiştim ben animasyonu. Beni aşırı duygulandıran hatta ağlatan bir sahne olarak yer edinmiş durumda. Kısacası 2024 yılının bana kalırsa şu anlık en iyi animasyon filmi Vahşi Robot olarak karşımıza çıkmakta. Evet, konu hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki video ne olur bilmiyorum ama en kısa sürede yine sizlere bir video yapmaya çalışacağım. Bu yüzden bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.